Yunan mitolojisi. Poseidon ve Hades. Poseidon, Kronos ile Rhea'nın ikinci oğullarıdır. Kardeşleri arasında çekilen kura sonucu kendisine denizler düşen Poseidon, üç dişli yabası ile bir vuruşla rüzgarları, toprağı ve denizi allak bullak edebiliyordu. Bu yüzden ona, toprağı sarsan anlamında Enosikaios denirdi. Roma mitolojisinde eşdeğeri Neptün'dür. Poseidon, acımasız biriydi ve insanlar ondan bir şey istemek yerine, herhangi bir konuda olumsuz yönde el koymasını engelleme peşindeydiler. Poseidon, ayrıca atların efendisi olduğu için, Poseidon Hippios, yani at eğiticisi olarak da anılır. Poseidon, Devler Savaşı'na katılmıştır. Devlerden Polibotes'i, attığı kaya ile öldürmüştür. Poseidon, zaman zaman Zeus'un egemenliğini kabul etmemiştir. Başını Hera'nın çektiği komploya katılmıştır. Apollon ile birlikte suçlu bulunmuştur ve Troya hükümdarı Laomedon'un hizmetinde bir yıl geçirme cezası almıştır. Poseidon, şehirlerin himayesini kazanmak için diğer Olimposlularla girdiği rekabetlerle bilinir. Bunun en meşhuru, Atilla'nın egemenliğini ele geçirmek için Athena ile karşı karşıya gelmesidir. Poseidon üç dişli yabasını vurarak yardığı kayadan tuzlu su çıkarmış fakat Atinalılara hediye ettiği bu tuzlu su hiçbir işe yaramamıştır. Athena ise zeytin ağacı dikmiş ve insanlar bu ağaçlardan daha çok fayda sağlamış ve sonunda yarışı kazanarak şehrin hakimiyetini almıştır. Poseidon'un yasal karısı, mitolojideki ihtiyar denizci tanrı Nereus'un 50 kızından biri olan Amfitrite'dir. Poseidon, Amfitrite'yi bir dans gösterisinde görür ve aşık olur. Sonra ise onu bulması için bir yunus gönderir ve onu getirtir. Çiftin bu evlilikten 5 çocuğu olur. Poseidon, Kıbrıs adasının sakinleri olan Telhinlerin kız kardeşi Haliye ile de evlendi. Bu evlilikten 6 erkek ve adına Rhodos verilen bir kız çocuğu oldu. Afrodit, Kıbrıs'a gittiği bir gün Rodos adasına uğramak istemiş fakat Poseidon'un çocukları tarafından engellenmiştir. Çok sinirlenen Afrodit, Poseidon'un çocuklarını annelerine karşı şehvetle lanetler. Poseidon, oğullarını yer altına tıkıştırır. Haliye ise kendini denize atmıştır. Yunan mitolojisinde en önemli figürlerden biri olan Poseidon'un, bu evlilikler dışında birçok evlilikleri ve yaşadığı ilişkiler vardır. Kronos'un üç oğlu Zeus, Poseidon ve Hades babalarını tahttan indirdikten sonra paylaştıkları evrenden Hades'e yerin altı düşmüştür. Hades, Kronos'un en büyük oğludur. Genellikle tanrı kurullarına katılmaz, yeryüzüne de nadir çıkardı. Her çıkışında ise bir aşk macerası yaşardı. Mitolojiye göre yeraltının bütün zenginlikleri Hades'e aittir. Bu yüzden Romalılar ona zenginlik anlamına gelen Plutos kelimesine yakın Plüton demiştir. Hades, Titanlar Savaşı'na katılmıştır. Bu savaşta tek gözlü devler olan Kiklopslar, Hades'e başına geçireni görünmez kılan sihirli miğfer vermiştir. Hades'in kelime anlamı da zaten görünmezdir. Ölümün kötülük olduğu şeklindeki çağrışımlara rağmen, Hades aslında mitolojide daha çok fedakarlık eğilimindeydi. Hades, asla olumsuz bir şekilde tasvir edilmezdi. Rolü, genellikle dengeyi korumaktı. Bununla birlikte, genellikle soğuk ve sert tasvir edilirdi. Hades, üzerinde tam yetkiye sahip olduğu yardımcılarıyla ölüleri yönetiyordu. Tüm tebaasını, kanunlarına karşı eşit derecede sorumlu tutuyordu. Yeraltı dünyasını çok az terk ederdi. Yukarıdaki dünyada olup bitenler pek umurunda değildi. Çünkü asıl ilgi alanı ölülerin hiçbirinin kendi bölgesinden ayrılmamasını sağlamaktı. O, ölülerin dışarıya çıkmasını yasaklamıştı. Biri ayrılmaya ya da birisi onun krallığından ruhları çalmaya çalıştığında oldukça öfkeleniyordu.
Hades genellikle iki uçlu bir asa tutmaktadır. Asanın uçlarından biri ölümü, diğeri yaşamı temsil etmektedir. Hades ayrıca üç başlı köpeği Kerberos ile de betimlenir. Kerberos, yeraltı dünyasının bekçiliğini yapar, ölülerin tekrar dünyaya kaçmasını engellerdi. Hades kardeşi Demeter'in kızı, yani kendi yeğeni Persephone'ye aşık olmuştur. Persefone, Hades'in isteğine boyun eğmemiş, fakat Nisa'nın tarlalarında çiçek toplarken onun tarafından yer altına kaçırılmıştır. Demeter, bu olaydan sonra yas tutmuş ve bütün dünyayı lanetlemiştir. Bunun sonucunda, dünyada insanlığın yok oluşuna dayanacak kadar büyük bir kıtlık başlamıştır. Zeus ve kardeşleri, bu durumdan bayağı endişe duymuşlardı. Çünkü, insanlar kendilerine hediye ve kurbanlar sunmaktaydı ve onlar bu sunudan mahrum kalmak istemiyorlardı. Hepsi tek tek Demeter'le konuşsa da, Demeter inat ediyor ve kızını görene kadar dünyanın üzerinden laneti çekmeyeceğini söylüyordu. Nihayetinde Zeus, Hades'in kızı geri vermesi için buyruk çıkarmıştı. Fakat, Hades Persephone'ye yiyenlerin bir daha yeryüzüne çıkamayacağı nar tanesi verdiğinden, Persephone'nin yeryüzüne dönmesi imkansızdı. Yaptıkları anlaşma üzerine ise, Persephone yılın yarısını yer altında kocası Hades'in yanında, diğer yarısını yeryüzünde annesi Demeter'in yanında geçirecekti. Persephone'nin yeryüzünde geçirdiği 6 ayda annesi mutlu olduğu için, dünyada yaz mevsimi olurdu. Annesinden ayrı geçirdiği 6 ayda annesi hüzünlü olduğu için, dünyada kış mevsimi olurdu.